Merhabalar, ben Erdem Çalışkan. Bugün bir video ile tekrar karşınızdayım. Önce bir eğitim videomuz var, onu bir izleyelim. You've seen so far, execute commands in order from beginning to end. But what if you only wanted to calculate the square root if x is positive? You could take out this line when x is negative, but then you'd need to add it back when x is positive. Instead, the code itself can determine if x is positive and behave accordingly. Now, if x is positive, this condition is true, and all the code will be run. And if x is negative, then the condition Gördüğünüz gibi if else hakkında bize bilgiler is veriyor. false, and this line of code is skipped. This if statement is one way you can control the flow of your program. If-else blocks execute just one section of Eğer ki if ve and olarak kullanılıyor. Eğer if'in içindeki çalışmazsa and çalışıyor. Ve eğer ki daha fazla bir şey çalışmasını istiyorsak arasına code from two options, or more. ve birden daha fazla da varsa else if şeklinde bizim karşımıza çıkıyor. Sometimes, instead of skipping code, you want to repeat a set of commands multiple times. If you start copying, pasting, and modifying your code, well, it's probably time to use a loop. The most common kind of loop is a for loop, which uses the for keyword. The block of code within the loop will be repeated multiple times. In the first pass of this loop, the value of x is 1. In the second pass of the loop, the value of x is 2, and so on. In each pass, x changes value, stepping through each value in this vector. Once x gets to the last value, the loop executes one last time with the final value and then moves on. If your code is very simple, like just calculating the square of a bunch of numbers, you probably don't need to use a for loop. Remember that MATLAB works with arrays naturally, so you can use MATLAB's array capabilities to write clean code without having to use a loop. For cases when it's not so simple, for loops give you a way to repeat a set of tasks across collections of data. Evet, eğitim videomuz bu kadardı. Şimdi task'lerle alıştırmalara devam edelim. Şimdi bize burada istenen şey, bize bunu if'in içine almamızı istiyor. If do plot eşit 1 sonra da end ekleyelim ve bir çalıştıralım. Burada ne gibi bir hata yapmış olabilirim? Burada bu şekilde çalıştırdığımda bir hata olmaması gerekiyor aslında. Evet. Gördüğünüz gibi bir teknik aksaklık oldu. Devam ettiğimizde de buradaki yazanı kopyalayalım ve bunu bir else'nin altına yapıştıralım ve run section deyip çalıştıralım. Submit diyelim. Ve gördüğünüz gibi next text diyelim. Burada eğer ki bir şey çalıştıracaksak if'in altına kodu yapıştırıyoruz. Sonrasında end kullanıyoruz. Eğer ki daha fazla yapıştıracağımız yani uygulayacağımız bir şey varsa else'yi kullanıyoruz ve ondan daha fazlaysa da else if komutlarıyla devam ediyoruz. Ama bunlardan sonrasında else if devam edebilir. Ama sıralama if, and sonrasında if ile and'in arasında else, sonrasında else if devam ediyor. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Videom bu kadardı. Görüşmek üzere.